Sistem şu şekilde çalışacak. İleri butonuna bastığınızda bant ileri yönde hareket edecek. Sınav anahtarına çarptığında, ileri sınav anahtarına çarptığında duracak. Ya da geri butonuna bastığınızda bant geri yönde hareket edecek ve geri sınav anahtarına çarptığında duracak. İleri ya da geri çalışma sırasında stop butonuna basarsanız da bant duracak. Önce tak tablosunu oluşturarak başlayalım. Geldik. Butonlarımı oluşturayım. Şöyle başlayalım hatta. Ne var? Buton ileri. Sonra sınav anahtarlarım var. Stop butonum input 00, ileri butonum input 01, geri butonum input 02, ileri sınav anahtarım input 03 ve geri sınav anahtarım input 0.4. Motor ileri ve geri çalışmam var. Bu ne? Q 0.0 olacak. Motor ne var? Geri. Gelelim program blok main OB1'e. Ne olacak? Önce motorumu ileri doğru çalıştıracağım. Sonra, hatta şunu tagini de yapalım. Motor ileri. Sonra ne olacak? Aşağı alayım. Motorumu geri yönde çalıştıracağım. Peki motor ileri çalışabilmesi için ne yapmam lazım? İleri butonuna basmam lazım. Peki buton gerinin çalışabilmesi için ne olması lazım? Buton geriye basmam lazım. Şimdi ileri butonuna bastığınızda motor ileri yönde, geri butonuna bastığınızda motor geri yönde çalışacak. Kabul. Bir de bunu ne yapmam lazım? Benim durdurabilmem lazım. O yüzden buralara ne ekleyeceğim? Stop butonlarımı ekleyeceğim. Buton stop. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Bunlarla ilgili kısaltmaları Shift ile ya da alt tuşla beraber fareyle sürüklemeleri daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi ileri bastığımızda ileri yönde, geri bastığımızda geri yönde, stop butonuna bastığımızda duracak. Ama buna benim neyi eklemem lazım? Mühürlemelerimi eklemem lazım. Buradan da yukarı alalım. Bu neyi çalıştırıyor? Bu kontak ya da neyi mühürleyecek? Motor ileriye. O zaman bu kontak motor ilerinin kontağı alacak. Gelelim. Kontak neyi mühürleyecek? Motor geriye. Motor geriyi koydum. Şimdi peki ne olacak? Motor ileri sınav anahtarına çarptığında duracak. Sınav anahtarı ileri. Başka ne olacak? Motor geri giderken geri sınav anahtarına çarptığında duracak. Başka ne olacak? Motorun biri devredeyken diğeri devreye girmeyecek. Karşılıklı yasaklama kontaklarını koyacağız. Yani bu çalıştığımı burada kontağını açıp bu devreye girmeyecek ya da bu çalıştığımı Ctrl C, Ctrl V bu devreye girmeyecek. Şimdi biraz genişletelim. Devre bu. Ama bundan önce 3 videodan oluşan PLC güvenli çalışma ile ilgili bir video yayınlamıştım. 3 videodan oluşuyordu. Daha sonra açık kapalı butonların PLC içerisindeki davranışlarıyla ilgili bir video hazırlamıştım. Daha sonra da kazan dolum tankı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Oralarda ben güvenlik gerektiren yerlerde dışarıda kapalı buton, bu kapalı butonunda içeride dışarıda kapalı kontak ya da buton olabilir, sınav anahtarının kontağı olabilir ya da aşırı akım rölesinin bir kontağı olabilir. Bunun dışarıda kapalı kullanılıp içeride açık olarak gösterilmesi gerektiğini söylemiştim. O yüzden o hani nasıl oluyor bu kısma tekrar girmeyeceğim. O videoları arkadaşlar inceleyebilirler. Burada neydi? Sınav anahtarı. Eğer ben buradaki sınav anahtarını kapalı kullanmaya devam edersem motoru sınav anahtarına çarpmasına rağmen durduramama gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilirim. O nedenle bu kontakları da sınav anahtarının kontaklarını da dışarıda kapalı kullanacağım. İçeride ben bunları açık olarak göstereceğim. Bunu PLC'mize gönderelim. PLC'mize gitti. Monitoring'e tıklayalım. Monitoring'e tıkladık.
Şimdi ileri butonumuza basalım. İleri yönde gidiyor. İleri anahtarına çarptı, durdu. Şu fareyle göstereyim. Şu ileri anahtarına çarptı, durdu. Geriye basalım. Mühürleme var. Geri anahtarına çarptı ve durdu. Buradaki sınır anahtarlarının normalde açık kontakları burada. Normalde açık kontakları kullanıldı. Bu durumda çalışmayı yapalım. Bakın. İleri gitti. İleri anahtarına çarptı, durdu. Ama bu ileri sınır anahtarının PLC'ye giden, PLC'ye input olarak giriş yapan kablosu koptu, kesildi ya da herhangi bir temassızlık var. Bu sınır anahtarı PLC'yi durdurmak için böyle bir çalışmada uygun olmayacaktır. İleri yönde giderken az önceki videoda sınır anahtarının ucu çıktığında, kesildiğinde, kokulduğunda, herhangi bir temassızlık olduğunda durmadığını görmüştük. Şimdi duracak, ona bakalım. Mesela geri gelirken sınır anahtarı ucu koptu ve olduğu yerde durdu. Ha, bu istenen bir şey mi? Güvenliğin önemli olduğu yerlerde istenen bir şey. Eğer bir kablo koparsa, buradaki benim taşıdığım bant üstündeki yük, bu bir kapı olabilir ya da herhangi bir sistem olabilir. Durması bazen güvenlik açısından istediğimiz bir şeydir. Niye? Durmadığı zaman eğer başıma çok daha büyük sıkıntılar açacaksa bu, kablo koptuğunda, yani kablo kopuğundan dolayı durmaması başıma çok büyük sorunlar açacaksa, kablo kopuğunda durmamasına yeğlediğiniz durumlarda normalde burada kapalı kontak kullanıp bunu piyasa içerisinde normalde açık kontak olarak göstermeniz gerekir. Bakın, kablo kopuğunda olduğu yerde duracak. Şimdi yapıyı değiştirmeden bu yapıya bir ilave yapalım. Ne yapalım? Son noktada gidiyor, sınır anahtarına çarpıp duruyor diye durmasın. 5 saniye bekleme yapsın. 5 saniye sonunda geri gelsin. Burada zaman rölesi kullanacağım. Ve zaman röleleri neyle çalışacak? 2 tane sınır anahtarıyla çalışacak. Bu sınır anahtarları ne? Örneğin şu Ctrl C yapalım. Ctrl V. Sınır anahtarı ileri gittiğinde parça çarpacak. Zaman sayacak. Öbürüne Ctrl C, Ctrl V. Peki normalde açık mı olacak? Normalde kapalı mı olacak? Şu anda bunlar dışarıda nasıl bağlı? Kapalı kontak olarak bağlı. Kapalı kontak olarak bağlı olduğu için kapalı kontak üzerine PLC'ye bir konumu geliyor. Bir konumu geldiğinde PLC'ye run yaptığınızda tak diye bunu kapatır ve saymaya başlar. Bu olmuyor. O zaman bunlar normalde kapalı olacak. Peki normalde kapalı olduğunda ne oldu? Şu anda sıra anahtarlarının normalde kapalı kontak dışarıda, bunun üzerinden artı 24 volt PLC'nin input 03 Clemens'ine geliyor. Aynısını kullanmışım ya. Değiştireceğim. Neyse, input 03 Clemens'ine geliyor. Geldiği için input 03 Clemens'i enerjileniyor. Lojik olarak 1 oluyor. Tak diye burayı açıyor. Ne zaman ki parça gelir, sıra anahtarına çarpar. Sıra anahtarına çarpınca lojik seviyesini input 03'ü sıfıra çeker. Sıfıra çekince burayı kapatır. Yani normalde kapalı kontaklar üzerinden ben bunu ne yapacağım? Kullanacağım. Normalde kapalı kontak, normalde açık kontak, bunlarla ilgili çok fazla video çektim. Burada tekrara düşmeyeceğim. Sadece bant uygulaması yapıyorum. Peki. Tom mu kullanacağım, TOF mu kullanacağım? Bekleyecek. Bekledikten sonra ne yapacak? Şuradan zaman öğleni açayım. Bekleyecek. Bekledikten sonra bir işlem yapacak. Şimdi TOF olsa sıra anahtarından kalktıktan sonra zaman sayar. Olmaz. TP olsa çarpar çarpmaz kontaklar konum değiştirir, saymaya başlar. Yani orada olur ama bazı önüne kontaklar koymanız lazım. O da çok elverişli değil. En burada rahat uygulayabileceğiniz sizin ton çarpar. Buradan zaman rölesi enerjilenir. Enerjilendiğinde zaman rölesi sayar ve sayma sonunda bir işlem yapar. Bunun için en uygunu ton. Bu ne? Sıra anahtarı ileri geliyor. İleri bekleme diyelim. Kaç saniye beklesin? 5 saniye beklesin. 5 sayıda çakalım gitsin buraya. Ne olacak? Aynısından bir de aşağıya yapacağım. Geri bekleme yapacak burada da. Bu ne dedik? Geri bekleme. Bu
Bu da 5 saniye. Ya bu da mı gol değil yani? Niye denk gelmedi buraya? Neyse şunu da kaldırmazsanız derlerken hata verir. Kaldırdık. Bu da 5 saniye bekleme yaptı. 5 saniye bekleme yaptı. Şimdi ne oldu? İleri son anahtarıyla bekleme yapıyor. Çarptığında zaman sayıyor. Geri son anahtarına çarptığında ne yapıyor? Zaman sayıyor. Bunu da düzelttik. Şimdi. Peki ileri gitti. Tamam mı? Motor ileri çalıştı. Son anahtarına çarptı. İleri çalıştırırken motor durdu ve bekliyor. Yani ileri bekleme zaman öncesi devreye girdi. Bu kim devreye? Bu ileri zaman öncesi kimi devreye sokacak? Geriyi devreye sokacak ve motor geri dönecek. Gelelim buna. Peki burada ben geriyi nasıl devreye sokarım? Buradaki gerinin sağ anahtarı kapalı. Motor ileri durmuştu. Kapalı. Bir tek açık burada ne var? İleri butonu. Bu açık. Bu açık olduğu için enerji yok, yöneleme sağlamıyor. O zaman benim bu butona bir daha paralel kol alıp bu paralel koldan bu ileriye, geriye, ileri beklemeden Q çıkışından ileri beklediği zaman sonunda geriyi çalıştırması lazım. Peki ileriyi tekrar durduktan sonra kim çalıştıracak? İndik. Yine de şuraya tutuyor. Fare mi basmıyor, ne yapıyorsun? Buradan da yukarı alalım. Motor ne yapacak? Geri bekleme çalıştıracak. Geriye gitti, geri bekledi. Geri beklemenin çıkışı 5 saniye sonra bunu ileri yönde çalıştıracak. Peki ya işte sınav anahtarından kurtuldu. Örneğin geri bekleme bunu çalıştırdı. Kontağı kapadı. Motor ileride gitmeye başladı. Orası sınav anahtarından kurtulduktan sonra falan bu çalışma ayrı. Bunun butonu açık bir. İkincisi zaten şu karşılıklı yasaklama kontakları o işe yarıyor. Biri çalıştığında diğeri çalışmasın. Yani sınav anahtarından kurtulsa da, sınav anahtarı burayı kapasa da, düzeltiyorum şurayı kapasa da bu devreye girmez. Butona basman lazım. Şart 1. Şart 2 de zaten şurayı açmış olacak. Gönderdik bunu. Online'ımızı aldık. Evet şimdi ileriye basalım. Gitti. Şuradan zaman öğelerini görelim. Hatta şöyle küçültelim. Bak şu zaman öğesi devreye geldi. İleriye çarptı. Bu ileri bekleme, geri bekleme ne yapacak? İleriye hareket ettirecek. Ettirdi. 5 saniye bekleyerek periyodik olarak devreye girip çıkıyorlar. Konveyöre bir sensör daha ilave ettim. Optik bir sensör. Bu sensör bir yönde giderken sensöre geldiğinde orada 5 saniye beklemesini istiyorum. Örneğin ileri yönde gidiyor. Sensöre geldi. 5 saniye beklemesini yapacak. Devam edecek. Ama geri gelirken aynı beklemeyi yapmayacak. Bu ilaveyi ana kurmuş olduğum devre üzerinden devam ettirerek yapacağım. Bunu tekrarlamanın bir alemi yok. Default Takt Table'a geleyim. Buraya bir tane sensör ilave ettim. Nereye bağlı bu? Input 0.5'e bağlı bir sensör. Biraz daha yükselen düşen kenar işte PN kontakları falan kullanacağım. O yüzden bir tane de sensör temp diyorum. Bir tane de sensör darbe diyorum. Bunu biraz sonra göreceksiniz. Ben yükselen düşen kenarların altına M50.0'dan başlatıyorum. Siz istediğiniz yerden başlatabilirsiniz. Bu darbe ise M 0.0 diyelim. Fark etmez benim için. Geldim buraya. Şimdi program bloğumuza geldik. Sensör örneğin nereyi durduracak? İleri giderken durduracak. Gelelim ilk akla gelen yöntem. Buraya sensörü kullandım. Şimdi ne oldu? Sensörün önünden geçerken sensör burada kontağını açtı. Bu ara sensör dışarıda normalde açık kontak. Yani normalde açık PNP çıkış veren bir sensörüm. Sensörlerle ilgili de daha önce hazırlamış olduğum videolar vardı. Burayı ne yaptı sensör? Açtı. Motor ileriyi durdurdu. Zaman öğesini çalıştıracak bu sensörün biri de benim. Çünkü ne oldu? 5 saniye beklemesi vardı. Sensör gelsin. Duruyor zaten. Sensör de durdu. Buraya bir tane zaman öğesi ilave edeyim. Adına bekleme diyelim. Son zaman rölem 5 saniye bekleyecekti. Şimdi zaman rölem ne yapsın? Gelsin.
tekrar ne yapması lazım? İleri butonu işlevini yerine getirmesi lazım. Yani ileri butonuna tekrar bastığımız gibi bir işlem yapması lazım. Buradan da yukarı verdik. Gelelim. Zaman önemli neydi? Beklemenin Q'sunu aldım. Tamam. Şimdi ne oldu? Sensör geldi, burayı açtı. Motor ileri durdu. Geldi aşağıda burayı kapadı. Bekleme devreye girdi. Bekleme devreye girdi. 5 saniye sonra, yani bekleme zamanı devreye girdi. 5 saniye sonra burayı kapadı. Ama bakın bu sensör burada açık. Zaman öylesi istediği kadar bu kontağı kapasın. Buradaki sensör kontağı açık olduğu için motorum ileri yönde çalışmayacak. Buradaki sensör ne yapıyor? Buradaki sensör motor ileri çalışırken enerjiyi kesip mühürlemeyi bozuyor. Ve bu sensörün üstünde parça olduğu sürece burada herhangi bir bu kontak kapanıp herhangi bir çalışma sağlayamazsınız. O yüzden benim buraya bir darbe şalteri, yükselen kenar koyup, buraya bir yükselen kenar koyup sadece sensörü ilk gördüğü anda motor enerjisini kesip mühürlemeyi bozmam. Daha sonra enerji akışına devam etmem lazım ama bakın PN kontakları var. Yani normalde kapalının P kontağı diye bir şey yok. Onu nasıl yapacağız? Onu geliyoruz şuraya. Sensörün kontağını alalım tekrar. Input'unu. Bunun yükselen kenarında, demin tempi niye koyduğumu şimdi anlayacaksınız. 50.0. Bir tane yükselen kenarında yine bir tane yükselen kenar oluşturmam lazım benim. Onu da neyle oluşturacağım? Memory bit'te. Onu da az önce oluşturmuştuk. Sensör darbe diye. Oluşturduk mu? Şimdi ne oldu? Sensörü gördüğünde bu M0.0 sadece bir çevrim çalışıyor. M0.0'da getiriyorum buraya. Şu sensör buradaydı ya. Normalde kapalı olarak koyuyorum. Ne oldu şimdi? Bakın şu yapıyı iyi anlayın. Sensörü gördüğü anda yükselen kenarında M00 sadece bir çevrim çalışacak. Normalde kapalının P'si diye bir şey yok. P ve N var. Normalde kapalı, normalde açık var. Aslında ben normalde kapalının P'sini oluşturmuş gibi bir şey oldum. Yani tık açılacak bir çevrim, daha sonra tekrar kapanacak. Ne oldu? Şunu da getirdim. Düzeltiyorum. Sileyim. Darbe. Bu dediğim bir şeyleri değiştirmedim değil mi? Şimdi ne oldu? Sensörü görür görmez Merker 0.0 bir çevrim çalıştı. Bir çevrim buraya açtı. Motor ilerinin enerjisini kesti ve burada ne yaptı? Mühürleme, şuradaki mühürlemeyi bozdu. 5 saniye sonra şuradaki bekleme zamanı öyle şu kontağı kapadı. Merker çalıştı. Tamam. Bu sefer sensörden kurtulduğunda zaman sıfırlar. Sensörden kurtulduğunda zaman sıfırlar burayı açar ama sensörden kurtulduğunda zaten motor ileri yönde hareket ediyor ve burayı mühürlemiş olacak. Bunu gönderelim. Geri yönde bekleme yapmadı. Geri taraflarına çarptı. İleri yönde giderken 5 saniye bekledi. 5 saniye sonra devam etti yine normal çalışmasına. Şimdi yanlışlıkla şu ileri çalışırken geri çalışırken ilerinin çalışmasını engelleyecek karşılıklı yasaklama kontaklarını koymadık, yanlış koyduk ya da tuttuk bu çıkışları bir şekilde force ettik ya da başka yerden bir çıkış aldı. Örneğin set resetle çok sık karşılaştığımız olaylardan bir tanesi. Bu haliyle karşılıklı yasaklama kontakları olmadıkları için ikisi birden aynı anda devreye girebilir. Peki aynı anda devreye girdiğinde ne olur? DC motor çalışıyorsanız artı ve şasiyi, eğer 3 fazlı motor çalıştırıyorsanız da 3 fazlı motorlarda 2 fazı ne yaparsınız? Karşılıklı olarak çatıştırırsınız. Karşılıklı gelir, sigorta atar. Şimdi bunu gönderdim. Bunu bir yandan da öbür kameradan çekim yapmaya çalışacağım. Şu anda ikisi birden ne yapabiliyor? Bunun çalışabiliyor. Öbür kamerayı alayım. Şimdi bakın. Şu giriş çıkışlar iyi gözüksün. Şunlar benim çıkışlarım. Şu mavi kablonun yanındaki. Bir yönde dönüyor. Bastım. Şimdi öbür yön butonuna bastım. Tabii piyasa içerisinde yazılımda bunu yasaklayacak kontak olmadığı için iki çıkış da burada aktif. Ama
bant tek yönde dönüyor ve herhangi bir elektriksel arıza da vermedi. Onun nedeni şu. Devre çiziminde de göstereceğim. Bakın şurada kontakları niye kullanmışım? Şuradan daha iyi göreceksiniz. NC, COM ve NC. Şurada da COM ve NC var. Bunlar karşılıklı olarak piyasa dışarısında, karşılıklı olarak bağlantıda bunun normalde kapasitesinden geçirip bunun bobinine verdim. Şu rölenin. Bu rölenin normalde kapasitesinden geçirip bu bobinin bu rölenin bobinine verdim. Bu şekilde yazılımsal olarak bir hata yapsanız da siz piyasa içerisinde dışarıda elektriksel olarak bunun önlemini alıyorsunuz. Bununla ilgili birçok videolar hazırlamıştım zaten. Özellikle piyasada güvenli çalışma video serisinde bunlardan bahsetmiştim.